Cyberg Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bir Ethical Hacking eğitim videosudur. Ben Ahmet Burak Aka. Cyberg Teknoloji şirketinin güvenlik şefiyim. Bu videomuzda sizlere şifreli bir zip dosyasının Python brute force atak yöntemiyle şifresinin nasıl kırılacağını anlatacağım. Öncelikle bu video temel bir eğitim içermemektedir. Python için temel eğitimler yakında sizlerle olacaktır. Bize lazım olan bir Python dosyası. Bunun için New File ikonundan bir Python dosyası oluşturalım. Yazacağımız kodda bize lazım olan 4 tane modül mevcuttur. Bu modülleri import edelim. Bu modüllerin sırasıyla nelere yaradığını size anlatayım. Import zip file dediğimiz bizim zip dosyasına ulaşabilmemizi ve kolaylık sağlayan bir modüldür. itertools bizlere .start, .sleep vesaire, .join gibi modülleri veren, sağlayan modüldür. Import string brute force atak yönteminde word list yani kelime listesi çok önemli bir kaidedir. Bu bizim brute force yapabilmemizi sağlayan modüldür aslında. Biz kelimeler veririz rastgele ve onlar içerisinden deneyerek şifreyi bulur. Treat modülü. Treat modülü zip file'ı bulup bizim brute force'umuzu yazdığımız kodu zip file'da denememize sağlayan modüldür. Şimdi yazacağımız kodun iskeletini oluşturalım. İlk olarak yapmamız gereken şey kendi modülümüzü oluşturmak. Bunun için def kodunu kullanacağız. Herhangi bir hata söz konusu olduğunda görmezden gelebilmemiz için try except yapısını kullanacağız. Sonra bir for döngüsü içerisinde brute force atağımızı hazırlayalım. Yapmamız gereken brute force sonrasında makinede dönen işlemlerin çıktısını alabilmek. Bunun için yazacağımız fonksiyondaki zip modülünü kullanacağız. Zip nokta burada import ettiğimiz string modülünün encode edici özelliğini kullanarak makinedeki dönen değerlerin çıktısını alacağız.
Şimdi brute force'umuza geri dönelim. Şimdi kelime listelerimizi hazırlayalım. Bunun için çok basit 3 kod yeterli. Bu kodları bize sağlayan string modülüdür. Bu kodlar bizlere parolalardaki karakterleri, büyük küçük harfleri verecek olan kodlardır. Brute force'umuza geri dönelim. Şimdi zip dosyamızın yolunu yazdığımız koda verelim. Burada hata almamamız açısından yoldaki ters slash'ları shifter olarak yazdık. Benim hazırda şifreli bir zip dosyam var. Şimdi bu zip dosyasının şifresini kırmayı deneyeceğiz. Evet, bir hata aldık. Hata okumak developerlıkta, yazılımda çok önemli bir kaidedir. Buradaki hata Verdiğimiz yolda bulunan bir hata. Verdiğimiz yol doğru değil. Şimdi dosyayı nereye kaydettiğime bakayım. Evet, çok başka bir yere kaydetmişim dosyayı. Tekrar çalıştıralım ve sonucu görelim. Evet. Bir hatamız var. Hemen o hataya bakalım. Evet, burada kullandığımız bir parantez hatası. Kodumuzu tekrar çalıştıralım. Evet, şifreyi bulduk. Gerçekten zip dosyamızın şifresi
ABC'ydi. Bunu hemen size göstereyim. Zip dosyamız burada. Ve şifresi ABC'ydi. Bundan sonraki adımlar için ve farklı yöntemler için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.